Sulama optimizasyon sistemimizde 4 tane farklı sensörümüz bulunmakta. 20, 40, 60 ve 80 santimlerde nem sensörleri var. Sulama yaptığımızda toprağın ne kadar neme doyduğunu görebilmemiz açısından bize yol gösterici oluyor. Özellikle bu konu bizim için çok önemli. Çünkü hem materyal elde ettiğimiz dönemde aynı zamanda bitkilerin de büyümesi, vejetasyonuyla ilgili olarak sulamanın sıklığı, süresi, basıncı hepsi dikkat etmemiz gereken parametreler. Öncesinde bizim zaten kullandığımız bir metot var. Ancak bu metotta kayıtlı gidebiliyorduk. Yani 1-2 günlük veriye USB data şeklinde ulaşabiliyorduk. Bunda anlık olarak girip hangi saat zaman aralığında nasıl olduğunu, sulamanın ne durumda olduğunu görebiliyoruz. Kesinlikle uzaktan erişmek ya da anlık olarak görebilmek çok büyük bir farklılık sağlıyor şu şekilde. Öncesinde dediğim gibi diğer sistemleri kullanırken bazı göllenmeler ya da işte süresini ayarlayamadığımız durumlar, zamanlamasını ayarlayamadığımız durumları deneyerek anlamaya çalışıyorduk. Şu anda ise anlık olarak 1 saat verdiğimizde ya da 2 saat verdiğimizde suyun kaç santime indiğini, özellikle hangi zamanlarda suyun nasıl kullanıldığına kadar veriler alabiliyoruz. Bahçe denetimlerine aynı şekilde bahçe sonuçta her zaman yaşayan bir varlığı var ve bu süre zarfında da biz hem burada olabiliriz, dışarıda olabiliriz. Her anlamda kontrolümüz bizim kolaylaşmış durumda. Mesela özellikle bitkilerin suyu kullandığı, yani nedir, fotosentez yapmaya çalıştığı zamanlar, yaptığı zamanları da suyun tüketiminde bir dalgalanma gördüğümüzde özellikle bizim kök çapımızın 40 santim aralığında olduğunu düşünüyoruz. O seviyedeki proplardaki nemin dalgalandığında bunu hangi zaman aralığında yaptığını anlayabiliyoruz. Yani bize ışık tutan güzel veriler veriyor ve belli bir threshold'u var. O aralıkta maksimum ve minimum nem değerlerine bakıp evet iyi seviyede ya da sınırda diye kendisi de uyarı veriyor. Özellikle grafikler ve veriler bizim için çok anlaşılabilir. Bu anlamda memnunuz. Gübrelemede özellikle zaten bizim izlediğimiz bir protokolümüz, yani bitkiden alacağımız materyale göre izlediğimiz bir protokolümüz var. Ancak tabii ki sık sulama yaptığımız dönemlerde gübrenin ne kadar sıklıkla verileceği ile ilgili bitkinin vejetasyonundan da anlayabiliyoruz. Ve aynı zamanda sıklıkla yapmamız gereken durumlarda aldığımız materyalin de sayısı ve miktarı artmış oluyor. Bu yüzden sulamanın sıklığına ya da işte basınç ayarlarına göre ekstra bir bilgi almış oluyoruz. Yani gübreli ya da gübresiz, genel olarak zaten vejetasyon olduğunda gübreli veriyoruz. Bitki büyümesiyle alakalı, su seviyesinin ne durumda olduğuyla alakalı yön gösterebiliyor. Yani bence 9-10 olabilir. 10. 10 diyebiliriz.